Siz beni tanıdınız mı? Tanımadınız mı Kamboçya'dan? Phoenix, Arizona'ya kadar gidiyor. Yani Arizona'dan sonra ne oluyor? Kuruyor mu kendi kendine? bu kol iki büyük kayanın arasında hareket etmeyecek şekilde takılı kalıyor. Rafael Reef'teyiz. Burasının şöyle bir özelliği var. Burası 30 mil genişliğinde bariyer bir duvar şeklinde doğa oluşumu. İlk buraya yerleşen insanlar bu aradaki yolu, yani şu diş gibi yerin olduğu yerdeki yolu bulmak için sadece tecrübeli insanları kullanıyorlarmış. Diğerleri yolu 20 mil uzatarak bunun doğusundan, bu taş bloğun doğusundan geçmeyi tercih ediyorlarmış. 1883'te ilk otoban yapılacağı zaman buradan bir yol geçirmeye kimse cesaret edememiş. Onu da buranın 20 mil dışındaki o doğu bölgesindeki Salt Lake tarafından geçirmeyi tercih etmişler. Ama 1957'de artık demişler ki buradan bir yol yapmanın zamanı geldi ve şu araya bu gördüğünüz otobanı yapmışlar. Ama bu otobanı yapmak hiç kolay olmamış tabii. Kamyonlar dolusu aradaki kum ve kayı parçaları dışarıya atılmış. Çalışan işçilerin çoğu o yolu yapmak için yukarıdan aşağıya bellerinde korumalarla falan asılı olarak çalışmak zorunda kalmışlar. Ama sonunda yol bitmiş ve artık kullanıma açılmış. Biz de buradan geçiyoruz. Biraz evet dik bir yol. Allah'tan karşıdan gelen tarafta değil, buradan giden taraftayız. Biraz zor görünüyor. Karanlık, güneş arkadan doğuyor. Çünkü sabah çok erken yola çıktık gün doğmadan çıkalım diye. Ama güzel bir görüntüsü var. İlk defa bir çöl görüyoruz ve bu çöl deneyimimizi sizinle de paylaşıyoruz. Çöl sadece kumdan oluşmuyormuş. Burası da değişik bir çöl. San Rafael Çölü. San Rafael Reef'in hemen arkasında, o uzun 30 millik bariyer kaya bloklarının hemen arkasında çöl başlıyor. İlk çöl deneyiminiz nasıl gidiyor? Daha çok sürüneceğim. İnşallah olmaz. Moab'dayız. Moab, Arches'a 3 mil kadar falan yakınlıkta bir yer. Aslında önce Arches'a girip sonra buraya gelecektik. Ama park doluymuş sabah saat 10 olmasına rağmen. 3 saat sonra tekrar bekleriz dedim. 3-5 saat sonra bekleriz dediler ya sonra. Neyse biz de buraya anal ortamda tanıştığımız arkadaşlarımız vardı burada. Şimdi onlarla yüz yüze tanışmaya geldik. Onlar bizi aslında akşam bekliyorlar. Şimdi onlara biraz sürpriz olacak. Çünkü biz Arches'ı gezip gelecektik buraya aslında normalde. Evet biraz sürpriz oldu. Çekerek geliyorum. İyi çekin. İyi çekiyorum, çok iyi çekiyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Müşerref. Aha, müşerref. Şöyle yapalım. Peki. Çok memnun olduk. Ayağınıza Merhabalar. sağlık. Ya akşama geliriz diye mesaj atmıştık size ama Hiç Arches sorun değil. kapalıymış. Ya daha doğrusu doluymuş. Ya evet, parking lotlar sınırlı. Covid dönemince sayısı kadar alıyorlar içeriye. Öyleymiş. Saat 10'da hiç öyle bir şey beklemiyorduk. Sizi birazcık da çalışırken doğal halinizde çekeyim dedim. Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
Büyük şu anda aracın ayaklarını ayarlamaya çalışıyor. İşte bunu yapmaya çalışıyordu. Bu taraf eğimli olduğu için bu şekilde düzeltti. Siz beni tanıdınız mı? Hayır. Ben sizin sesinizden tanıdım sizi de. Tanımadınız mı Kamboçya'dan? Kamboçya'dan mı? Evet, nerede tanıştık sizinle? Biz Kamboçya'ya hiç gitmediğimize göre oradan değil. Aa, sizinle Kamboçya'da tanışmadık. Sizi nereden gördüm ben? Şeyde gördüm, YouTube'da gördüm. Tamam, YouTube'da gördüm. Aa, Okey, inşallah tamam. bir gün gideriz. Çok YouTube'da isteriz. gördüm, okey, tamam. Bizim Moab'ın ana caddesindeyiz. Burası highway'e bağlı ama şehrin en ortasından, göbeğinden geçen eskiden beri en işte kalabalık caddesi. Şimdi burası Isparta'nın o mecburiyet caddesi gibi. Çünkü her yola buradan sağa sola dönerek ulaşıyorsunuz. Zaten bir tane ana cadde var. 4 ana ışıkta da bitiyor merkez. Bütün restoranlar, oteller, aşağı yukarı birçok aktivite işte gift shoplar hepsi burada. Alışveriş, hayatın kalbi burada atıyor. Önemli trafik kuralı size yeşil yanıyor. Dönmeniz lazım ama halen geçiyorlar bunlar ama biz sarı, kırmızı arası buradan geçeceğiz müsaitlikte. Amerika'nın önemli kurallarından biri. Yield diye bir anlayış var. Yield'a uymayan kaza yapıyor. Yan tarafta food truck park var. Burası böyle bütün food trucklardan oluşmuş bir yeme ünitesi. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşamüstü kadar. Sizin food truck da burada mı? Bizimki ana cadde üzerinde. Biz biraz daha fazla para ödedik. Ana caddeden yer aldık. Zenginiz diyorsunuz yani. Aynen, para var. Para var, huzur var. Beni naif tanırlar aslında ama bu videoda biraz ukala olacağım. İkinci kişiliğimi yansıtıyorum burada. Şimdi ben size öncelikle Swanee City, Park City'ye getirdim. Bu şehrin gerçekten en önemli mekanlarından bir tanesi. Yeşil alan, çocuk parkı, skate park, bike park birbirine kombine. İnsanlar buraya gün içerisinde geliyor. Bakın yemyeşil gördüğünüz gibi. Buraya matını atan, işte battaniyesini atan, ayaklarını deviriyor, yatıyor, kitabını okuyor. Gün boyu böyle rekreasyon yeri gibi kullanıyor. Tek kötü yanı köpek almıyorlar. Maalesef buraya köpek almıyorlar. Pet friendly değil. O da Utah'a ait bir durum. Utah'ta restoranlara köpek almazlar. Böyle public alanlara köpekleri istemiyorlar. Biraz daha bu konuda seçiciler. Bakımlı. Yaz kış sürekli burayla ilgileniyorlar. Tertemiz, pırıl pırıl. Zaten Amerika'nın genelinde hani çok da karşılaştırmak istemiyorum kendi memleketimizi. Biraz bu konuda daha bilinçliler yani. Moab'ın nüfusu ne kadar? City 5000 ama etrafındaki county dedikleri yani belediyenin geniş sınırlarıyla beraber 10.000 kişi yaşıyor. Bayağı büyükmüş. Nüfus. Müzik festivalleri düzenleniyor. İşte bunlar ne? Geyikler. bunlar yok bunlar şey. Yok. Çimler şeyi. Bu çimleri havalandırmak için böyle bir Havalandırmak için. çubuk sokuyorlar, çıkarıyorlar. Bu ben de bir ara bunları kaka muamelesi yaptım ama toprak bu. Emesin yani yoksa ellemezsin herhalde. Aynen öyle. Yok. Çocuk parkı kombini. Hemen ileride bu skate parkla bike parkları var. Çok ilginçtir mesela piknik yerlerinin hemen köşe başlarında birer tane böyle grill yerleri yapmışlar. Yani gelip buraya insanlar böyle parkta şey de yapıyor. Grill de yapabiliyor, mangal yapıp. Hafta sonları doğum günü partisi kutlayanlar var. Sabah geliyorlar, meditasyon, yoga yapıyorlar. Yıl içerisinde yine dediğimiz gibi car show organizasyonu yapılıyor. Bazı müzik festivalleri organizasyonları burada gerçekleşiyor. Halkın toplanıp eğlendiği bölüm burası. Kesinlikle öyle. Hemen şu karşıdaki komplekste de Aquatic Center diye geçiyor. Herkesin çok rahatlıkla kullanabildiği, rakamların çok cüzi olduğu, günübirlik kampçıların gelip duş alabildiği yerleri de var. Hani böyle atıyorum 5 dolara duş alıp çıkabiliyorsun. Aa, o böyle. çok güzelmiş. Sıcak duşu var, soğuk duşu var falan filan. O çok güzelmiş, Kabin evet. veriyorlar. Bu Evet. minarelerden, mini minarelerden görüyorsanız orası Mormon Kilisesi. Bunlardan çok var. Onu bilmiyorduk, dikkat etmemiştik. Colorado River bizim buradan geçiyor. Biliyorsunuz Colorado River Rocky Mountain'daki karların erimesiyle çok ciddi kuvvetleniyor. Colorado'dan buradan bir başlıyor. Nevada ta Phoenix, Arizona'ya kadar gidiyor. Yani çok büyük. Zaten buranın en büyük Arizona'dan sonra ne oluyor? Kuruyor mu kendi kendine? ondan sonra bilmiyorum nerede kayboluyor. Meksika'ya kadar geçiyor onu da biliyorum. Heh, Hani tamam. sınırı da geçiyor. Tamam. Biz buraya ilk geldiğimizde yaşadığımız kültür şoklarından bir tanesi. İnsanlar birbirine çok böyle iç içeler, aileler, arkadaşlar. Kimseler dışarıda değil. Buranın yerlisini görmek mesele. O kadar böyle basit oyunlardan keyif alıp o kadar çok vakit ayırıyorlar ki. Okul aktivitesi çok önemli burada. Hani bizim Türkiye'de böyle hani zorakidir o. Gidip çocuğun bir aktivitesine katılmak, öğretmenlerle bir araya gelmek meseledir. Burada mesela bir tane topu birbirlerine atarak saatlerce oyun oynuyor baba oğul. Hani sıkılırsınız. Biz de çok sıkıldık ilk başta. Alışık değiliz bünye. Biz hani daha çok atraksiyon ne yapabiliriz gibi bakıyorduk ama sonra hakikaten bir bakıyorsunuz burada insanların onu yapmaya vakti var yani. Beraber oturup yan yana yatıp işte müzik de dinleseler keyif alıyorlar. Şimdi biz hemen şu köprü Colorado River'ın üzerindeki köprü. Orayı geçmeden sağa döneceğiz. Burası Lions Park. Köşe başı böyle. Bir de diğer bir kuralımız hani klasiktir ama hatırlatayım. Kırmızı da olsa kontrollü buradan geçebiliyorsunuz. Bu arada yeşilimiz yandı zaten. İstersen köprüden bir geçecek mi karşıya? Aynen. Güzel bir Burada saat şu an. çok güzel bir
yerimiz var. Sizi Colorado Nehri'nin gerçekten en güzel view'larından birine böyle bir şahit etmek istiyoruz. Burası çok keyifli. Bu arada siz burada mı yaşıyorsunuz? Ben burada yaşıyorum. Bir buçuk yıldır buradayım ben. Kamboçya'dan buraya geldim aslında. Orada iş yapıyorum ben de. Otel, restoran, kafe. İş Ha, yapıyorum. aynı iş. Aynen. Türkiye'de de İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde bir kahve dükkanım var 12 yıldır. Burası Evet. faaliyette. O zaman Kamboçya bitti. Şimdi Türkiye Amerika arasına gidip geliyorsunuz. Devam ediyor hepsi. Ortağım var ikisinde de. Şimdi buraya geldim haliyle. Burada da bir şey yapmak istiyoruz. Bakalım. Bu arada bu köprü sallanıyor. Sallanıyor. Ben şimdi bunu diyecektim. Fark ettiniz Fark mi? ettiniz, Haluk abi aynen. sallandı. Bende, bende vertigo var. Direkt fark ediyorum. Ben de- Bu arada sen ortama çok fazla ayak uyduramamışsın. Daha 3,5 sene olmuş. Abi. Karavan yok, tekne yok, sürat teknesi yok. Yani biz her gördüğümüz Amerikalının kapısının önünde mutlaka bir karavan, çekme de olsa, mutlaka bir tekne eğer yakında nehir varsa. Karavanını getirdik ya. Onun karavanı. Ha, karavanı olacak. Bizim karavanı bırakacağız sana, tamam. 3,5 yıl önce buraya geldiğimizde 50 bin dolar gibi çok kısıtlı bir rakamla geldik. O 50 bin dolarla gelip burada yaşam kurup üstüne buradaki yasal statünüzü elde etmek, üstüne işinizin geleceğiyle ilgili potansiyeli görüp her yıl yeni bir mağaza açarak bu işi biraz daha hızlı büyütüp ayaklarınızı, kökünüzü sağlam salmak adına biz Kesinlikle. orayı tırmaladık. Bizim bundan dolayı vaktimiz olmadı desek de biz her kış Spring'lere gittik, Yok New biz York'a gittik. bugün gördük sizi saat Miami. 1'de 2'de dükkanı kapatıp yoksunuz ortada ondan sonra. Böyle çalışmaya can kurban biz de yerleşelim Amerika'ya. Farklı tabii aslında alışkanlıklar. Kaçımızın ailesinde karavan yapan, sabah annesiyle babasıyla bisiklete binip yola çıkan, Yok öyle bir şey. kamp yapmaya giden bu insanlar var da biz mi bu kültürü almadık da yaşamıyoruz? Çocukluk yaşta haliyle anneden babadan dededen hatta geçtiği için çocuğa çocuk da aynı kültürle devam ediyor. Çok iyi ya. Evet, Nehirde bu? yüzüyorlar. Aynen öyle. Niye Film kızım Vadisi yani? olarak geçiyor. Hı? Moab özellikle film vadisi. Film vadisi. Back to the Future, Harrison Ford'un işte Indiana Jones'u, ondan sonra Matt Damon'ın Mars'ta geçen The Martian'ın birkaç bölümü, ondan sonra John Wayne'in filmleri. Tamam. 50'lerden 60'lardan beri o yerliler, Amerikalı kovboylar vesaire ilk işte buraya immigration dönemleri falan çok film çekilmiş durumda yani. Buralar çok kullanılıyor. Bu kayalar neden kırmızı bir bilginiz var mı? Demiri mi yüksek gelmiş? toprak Dediğiniz kırmızı. çok doğru. Rock Formation buralar hep böyle. Kızıl kayalar. 1950'lerde buraya bir tane madenci geliyor. Yıllar önce işte 70 sene önce. Burada maden olduğuna inanıyor işte rocklardan falan bu formation'dan biraz böyle etkileniyor. Arıyor falan yok. Çok da parası yok. Hani böyle daha yeni mezun bir maden mühendisi. Arama yapıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. En son cebinde bir 1000 dolar parası kalıyor. O 1000 dolarla çok böyle hani kaliteli bir tane sondaj ucu sipariş ediyor. Yüklüyor geliyor heyecanla. Bir tane bir yer var çok böyle muhtemel olası. Orayı böyle sondajlıyorlar. Sondalıyorlar. Gidiyor falan. Kırılıyor orası da. Son umudu o 1000 dolarını da harcıyor. Neyse bırakıyor arkasını dönüyor derken arkasından bir patlama gümbürtü uranyum buluyor o arkadaş ve milyoner oluyor sonradan. Kısmet. Buranın da adı iki tane şeyde çıkıyor. Uranyum merkezi. Uranyum biliyorsunuz uzay araçlarının yakıtlarından Hı hı hı. tutun da aklınıza gelebilecek birçok hani çok özel sahalarda Nükleer kullanılan- yakıt. Aynen öyle. Uranyum bir de tuzu buranın çok önemli. Tuz yatakları var. Dead Horse Point'e gideceksiniz siz önümüzdeki Evet. günlerde. Dead Horse Point'ten o tuz yataklarının işlendiği yeri göreceksiniz. Özel bir sistem yapmışlar. Suyla çıkarıyorlar. Suyla pompalayıp aşağıda da tuzu ayırıp temiz suyu çıkarıp tuzu da başka bir yerden çıkarak çok güzel böyle bir şey pipe sistemi oluşturuyor. Değişik bir sistemmiş. Onu Aynen. öyle bir şey görmemiştik. Görebiliyor muyuz gidip? Onu anlatan bir tane böyle şey var. Figure board var ama Hı. içeriye kadar çok gidebileceğinizi düşünmüyorum. Tamam. Çok şey. Müşerref'in diğer dükkanlarına yani ilk dükkanlarına gidiyoruz. Truck Cafe'ye. Hi guys, what's up? Hey, good. How are you? Thank you. Good to see you. Nice Yeah. to see you. How are you? Good, how are you? Thank you. Hoş geldiniz. İçeride neler varmış bakalım şöyle. Şuradan uzanalım yeter. Aa, burası Müşerref'in dükkanı. Burayı tek başına kendisi işletiyor. Cuma, cumartesi, pazar hariç. O zaman kim var? kişiyiz o zaman. Bir de burası var ama şimdi kapalı. Ice Carve dedikleri böyle karlı içecekler yapıyorlar. Hala Moab'dayız. Hüseyin Deniz ve Müşerref bizi şimdi bir Moab turuna çıkartacaklar. Etrafta bizim gezmediğimiz yerleri, onların bildiği yerleri gösterecekler bize. Gidiyoruz.
Burası Hüseyin'le Müşerref'in yeni evleri. Daha inşaatı bitmemiş. İlk biz görüyoruz galiba. Sen daha göstermedin muhtemelen. Aa, çok güzel. Güle güle kullan. Hepsi güzel. Burada çamaşır makinesi, kurutma makinesinin olduğu alan. Onlar daha gelmemiş. Buradan daha henüz işte garaja direkt geçiyorsun. 2 araçlık böyle bir tane garajı var. Buradan içeri giriyorsun direkt. Ayakkabılarını çıkarıyorsun. Kötü hava şartlarında hiç dışarıda ıslanmayayım diyorsun. Ayakkabıyla girmeyelim istersen. Ha, onlar giriyorlar tabii daha Master henüz. bedroom dedikleri yer burası. Burası sizin odanız olacak. Aynen, burası ebeveynlerin. Banyosu yine bağlı buraya. Burada işte hiç şey kullanılmıyor. O çok hoşumuza gidiyor bizim Amerika'da. Dolap yok. Gardırop yok bilmem ne. Dolayısıyla direkt odayı böyle hemen şey yapıyorsunuz. Bu walk-in closet dediklerinden. Aynen, walk-in closet. Böyle kocaman. Oo, kocaman bir yer burası ya. Yani Buraya aslında şey yapanlar var. Biz birkaç evde gördük. Aslında çamaşır makinesini bilmem neyi her şeyi buraya kurup çamaşır kurutma işini bile burada halleden ya da garajdan sonra ekstra buraya çalışma masası kurup hani workbench. siz ne yapmayı düşünüyorsunuz bir? Böyle bir kültürümüz yok, bunu göreceğiz. Ne yapalım? Burası Sarp'ın odası mı Aynen, olacak? şurası LaSalle Mountain dediğimiz o hani buranın şey. Burası Sarpaşa ya da arkadaki hangisini istersen. Burası misafir. Veya Burası misafir. bu iki odanın banyosu. Burası bizim oda mı? Aynen öyle. Burası sizin oda. Hepsini koymuşlar bunlardan. Aynen. Aa, bu Çok arada iyi gördüm ben bunu unuttum. Yanımızdaydı, verelim. Arkası açacak. Ay, Magnet. kıyamam. Fazla bir şey yok yani, işte Türkiye'den getirdiğimiz o minik birkaç Çok bir şey güzel. vardı. Ay kıyamam. Çok teşekkür ederiz. Yani İnşallah bu kış karavanımız olsa belki ihtiyarların alırsak şeyini karavanı. veya buradaki alırız. buzdolabınızın ilk buzdolabı süsü olabilir belki. Aynen. Şuradan şöyle gidebiliriz biraz. Aynen. Ben de buradan başlayayım gelmiş. Öyle mi başlayalım? Aynen. One I remember later on Filmleri komple yeniden mi oynatıyorlar yoksa? Anlatıyorlar buraları gösteriyor. a reenactment of Drawing. Buradaki filmlerle ilgili daha önce çekim yapılan yerler. Aynen. Ferhat the West. Tanrı Batı'yı nereye koydu? Atların aynalı işte boyunlukları çok işte. Ben eski ayakkabıcıyım, orada şeyim var. Örs, çekiç. Burası çekilen filmlerin, Batı filmlerinin müzesi. Hepsi de bu bölgede mi? Bu bölgede çekilmiş. Blue. Ben Batı filmleri daha Batı'da çekildi diye düşünüyordum. Bayağı ortada çekilmişler aslında. Midwest'te çekmişler. Bildiğimiz bazı şeyler var mesela. MacGyver'ın bazı MacGyver'ı bölümleri. bilirsin mi? Birçok bölüm burada çekilmişler. Benim idolüm mesela şu. Hemen şu karşımızdaki. Back to the Future. Aa, o da burada. Evet. Indiana Jones'un üçüncüsüydü herhalde bu. O da mesela Double Arch'ta çekildi. Sizin gitmiş olduğunuz Arts Delicate'e Aa, giderken doğru. doğrular. Double Arch. Ama Bazı duruyor. reklamlar, bazı klipler burada. Bon Jovi'nin mesela bir tane klibi burada çekilmiş. Marlboro'nun reklam filmi burada. Commercial'ları hep şeyde Commercial'ları. çekiyorlar. Biraz sonra isterseniz şu anda bakıp döneriz. Castle Rock diye bir yer var buraya çok yakın. Uzaktan Castle Rock'ın görünüşü mesela atıyorum Chevrolet'i commercial'ını yaparlarken 73'te helikopterle tepesine çıkıp reklam filmini çekmişler. Aa, şu şekilde üstüne koymuşlar bunu. Evet. Geronimo. Aynen Geronimo'yu bilirsin. Breakdown. Gene Hackman hastasıyımdır çok. Bir tane neydi o? 92, 82, 72 Halkı bilirsiniz. Hulk filmi. Yani O da mı burada çekilmiş? sahneleri var. burada. sahneleri var Siz burada. zaten birçok filmde göreceksiniz arkada bir yani öyle Tabii, delik bundan sonra bir artık farklı şeyler bakmaya var. başlarız. Güzel oluyor. Hatta Western'lerin hepsini baştan bir tur daha seyredebiliriz. Aktör Richard Boone bu sandalyeyi kendisi yapmış. Saati biliyor musunuz? Yok. Gerçek hikayeden. Duymadım ben sana, duydun mu? Yok, duymadım. Bu amca Colorado'da bir tane mühendis. Bir gün atlıyor Colorado'dan çıkıyor. Akşam karar veriyor. Kamp yapmıyor. Tek başına kamp yapacak. Geliyor gece vakti biraz da alkollü falan. Bir tane kamp yeri buluyor. Kampını yapıyor. Ertesi gün daha böyle enerjik, böyle çok da neşeli bir karakter. Çok cheer bir adam. Ve iyi, kendine güveniyor, tırmanıcı falan. Büyük bir kayadan ayağı bir kayıyor. Kendisiyle birlikte bu kadar şu büyüklükte bir kayada kayıyor. Tam düşerken işte dibe doğru takılı kalıyor. O kaya da geliyor çünkü direkt kolun üstüne düşüyor. Bu kol iki büyük kayanın arasında hareket etmeyecek şekilde takılı kalıyor. Orada 127 saat geçirmek zorunda kalıyor. Çok güzel. Burada. Hiç gerçekten adını burada. bile duymamıştım ben. Mission Impossible'ın ikisi de burada çekildi. Aynen. Bu ilk filmin açılışında
Kaya tırmanıyor ya Tom Cruise. Orası burası işte. Tom Hanks'in Evet, şey Forrest Gump'ı da yolda burada. Forrest Gump'ın yolda gittikleri yerler herhalde. Aha. Bu karşıdaki kayanın bir adı var mı? Tek ortadakinin. Ama herhalde bu filmlerde bayağı bir çıkmış bir kaya. Çok. Burası Castle Valley. Ve şu noktada çoğu filmde çıkan kaya. Bunun tepesine hangi arabayı çıkartmışlar dediğimi gördük. Ford muydu o? Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet'i helikopterle tepesine indirmişler, öyle film çekmişler. Evet.